Selamlar herkese. Discover Play kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Piken videosunda sizlerleyiz. Stage 3 aşamasındayız şu an. Bir önceki aşamada yine hezimete uğradık. Ama bunun sebebi biz değiliz. Maalesef takımlar hiç beklenmedik sonuçlarla karşılaştılar. Bizi de çok ters köşe yaptılar. Ya bu durumdan memnun değiliz ama maalesef baktığımız zaman çoğu Piken yapan kişiler de aynı sonuçla karşılaştılar. Bizim gibi Stage 2'de bizimle aynı kaderi paylaştılar. Şimdi evet, çok fazla uzatmayalım. Kötü günleri geride bırakalım. Stage 3'e odaklanmamız lazım. Çünkü artık gold coin istiyorum ben. Diamond alamadık ama en azından gold yapma şansımız hala var. Şunu da belirtelim. Bu aşamayı da bilemezsek yine playoff'larda hepsini bildiğimiz zaman yine gold coin'i yükseltme şansımız bulunuyor. Yani şu anda hala gold coin'i yapamıyoruz diyen arkadaşlar var yorumlarda. Onu da bir bilgilendirme geçmek istedim. Şimdi başlayabiliriz. Evet, pikemlerimize geçecek olursak ilk başta yine 3-0'lardan başlamayı düşünüyoruz. Evet, 3-0'da ilk takımımız Furia. Hani Furia'yı tercih etmemizin nedeni son zamanların en iyi çıkışını yapan takım. Son maçlarına baktığımız zaman son 16 maçında sadece 2 lose'u var. Ve oynadığı takımlar da öyle basit takımlar değil yani. Hep Tier 1 seviyesindeki takımlarla mücadele edip kazandılar. Bu aşamada da yaptığımız simülasyonda da rahatlıkla 3-0'a koyabileceğimiz takımlardan bir tanesi oldu Furia. Tabii yani şöyle Vitality, Falcons gibi büyük takımları yenmiş. Navi, G2 gibi takımları da yenmiş bir takım şu an. En fazla bana güven veren takım Furia. Daha iyi bir seçenek bulamadım 3-0'a koyabileceğimiz. Aynen öyle. İkinci tercihimiz Vitality. Aslında bu takımla söylenecek çok bir şey yok. Takımı herkes biliyor. Başarılarını biliyor. Neler yapabileceklerini gayet iyi biliyorsunuz. Hani özellikle Robs'u kattıktan sonra farklı bir seviyeye çıkardılar. Zaten çok üst bir seviye oyun oynuyorlardı. Robs'la birlikte seviyelerine seviye kattılar. Bu aşamada da rahatlıkla 3-0 çıkabileceğini düşündüğümüz bir takımlar arasında yerini alıyor. Kesinlikle katılıyorum ben de. Yani turnuva tecrübesi ve stres yönetimi çok iyi bir takım. Harita havuzları da çok geniş. Bu yüzden veto aşamasında rakiplerinin bayağı önüne geçiyor. Yani genel olarak baktığın zaman stabil bir kadrosu var. Yüksek bireysel kalite bir kadrosu var. 3-0'a en iyi adaylardan biri. Özellikle Zayvon'un vereceği kararlar bu aşamada rahatlıkla oyunu açıp kazanmalarına yardımcı olur. Evet, daha önceki aşamalarda da yaptığımız gibi yine 3-0'dan sonra 0-3'lerden devam ediyoruz. 0-3'e ilk adayımız Passion Way. Eski kompleksi takımı. Neden buna koyduk? Güçlü takımlara karşı tecrübe ve oyuncu soğukkanlılığı sıkıntısı var bu takımın şu an. Şu anki aşamada da bu tarz eksiklikler hatayı asla kabul etmiyor. O yüzden artık bu yüksek turnuva temposuna daha fazla dayanabileceklerini düşünmüyorum. Diğer takımımız 3D Max. Bu takım da bireysel kalite anlamında bu aşamada artık geride kalıyor. Büyük maç tecrübesi eksikliği de var. Bu aşamada 0-3 için en iyi adaylarımızdan biri 3D Max. Simülasyonda yaptığımızda 0-3 için en ideal adaylardan bu iki takım olduğuna karar verdik. Tabi diğer takımların da ihtimali var ama en yüksek ihtimalleri bu iki takım. Diğer seçimlerimize geçmeden önce önceki videolarımızda bahsettiğimiz Skinway sitesinde Discover Play kodunu kullanarak $1 kazanabilirsiniz. Ayrıca açıklamalara token kod bırakıyoruz. Bu kodla da ücretsiz kasa açabilirsiniz. Şimdi izleyeceğiniz videoda her şeyi ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. 18 yaşından büyükseniz Skinwales'te herhangi bir yatırım yapmadan günlük kasaları açabilirsiniz. Token veya puan kazanmak için arcade modundaki oyunları oynayıp token ve puan toplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarla etkinlik liderlik tablolarında yükselebilir veya tokenlarınızı biriktirip daha büyük kasalarda şansınızı deneyebilirsiniz. Farklı kasa temalarını keşfedin ve düzenli olarak düzenlenen çekilişlerimize katılın. Ayrıca Discover Play kanalına özel çekilişe de katılabilirsiniz. Discover Play kodunu kullanarak $1 bakiye kazanabilirsiniz ve ikinci kodla da ücretsiz token kazanabilirsiniz. Detaylar açıklamada. Bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Yani bir üst tura 3-1 veya 3-2 çıkacak takımlar. 6 tane takım. Bunlardan ilk adayımız Falcons. Yani Falcons'a bakarsak Onase'den sonra farklı bir takıma dönüştüler. Daha kazanmaya odaklı oynuyorlar. Oyunun içinde kalıyorlar. Tamamen uyumlu olmasalar bile bu aşamadan rahatlıkla çıkabileceklerini düşünüyoruz. Nico ve Monese ikilisi bu aşamada rahatlıkla bir üst tura takımını çıkartır. Aynen öyle. Çok sistemli bir oyun yapıları da var. Rakiplerine göre oyun planını da değiştirebiliyorlar. Bu da onları bayağı değerli kılıyor bu aşamada. Risk almaktan da çekinmiyorlar. O yüzden bir üst tura geçeceklerini düşünüyoruz. Sıradaki takımımız Moz. Moz hakkında genç ve yetenekli oyuncuları var. Kaybettikleri maçlara bakarsak sonuna kadar mücadele ediyorlar. Oyunun içinde kalıyorlar. Pes etmeyen bir takım. Bu aşamada da Bo1'lerde maç kaybetseler bile ilerleyen aşamalarda maçı sonuna kadar devam ettikleri için rahatlıkla çıkabileceklerini düşündüğümüz takımlar arasında yerini alıyor. Genç potansiyel olan bir takım aynı zamanda. Böyle meta değişimlerine çok hızlı adapte olabiliyorlar. O yüzden bir üst tura geçebileceklerini düşünüyoruz. Diğer takımımız Spirit.
Split takımında en etkili oyuncuları Donk gününde olursa çoğu maçı kazanma adayı olur. Genç ve yetenekli oyunculara sahipler. Beraber bir oyun sergilediğinde neler yapabileceklerini daha önceden gösterdiler. Bu aşamada da playoff'lara kalabilecek takımlar arasında yerini alır. Yani zaman zaman dalgalı performans gösterebiliyorlar ama takım içi mekanikleri gayet güçlü. Maçın ortasında strateji değiştirme becerileri de yüksek. Onları ciddi bir rakibi dönüştürüyor bu nedenle. Bir üst tura geçeceklerini düşünüyoruz. Sıradaki takımımız Navi. İkinci aşamada 3-0 çıkmış olsalar bile 2025 yılının geneline bakarsak sallantıda giden bir takım oldu. Rahatlıkla kazanması gereken maçları kaybetti. Bu aşamada da yani Bo 1'lerde maç verebileceğini düşünüyoruz. O yüzden tercihimiz 3-1 ve 3-2 oldu. Aynen öyle. Yavaş tempoları var. Doğru utility kullanımları var. Run sorun kararları da hata yapmaya zorluyor rakiplerini. Bu da ite kaka win almalarını sağlıyor. Kazanmalarını sağlıyor. Böyle gider mi bu aşamada? Bana biraz riskli bir seçim gibi geliyor ama yine de Navi'ye şans vermek istiyoruz. Sıradaki takımımız Mongols. Evet, o da tempo arttığında gözünü kırpmadan risk alabilen, agresif girişlerde güvenleri yüksek ve rakibi hazırlıksız yakalama potansiyeli büyük bir takım. Önceki maçlarına baktığınız zaman gayet başarılı bir süreç sergiliyorlar. Bu aşamada da bir üst tura geçeceğini, 3 galibiyeti alabileceğini düşünüyoruz. 3-1 veya 3-2 bir üst tura geçeceğini düşünüyoruz. Sıradaki takımımız G2. Bireysel yetenekleri üst seviye olan elit takımlarından biri. Yani aim düellolarında üstün gelme ihtimalleri çok yüksek ama bu bireysel yetenekleri her zaman işe yaramayabiliyor. Yani o yüzden bu da riskli takımlar arasında aslında G2'yi sokuyor. Tecrübeli bir takım. Bu tarz arenalarda gayet başarılı sergilemiş bir takım. Bireysel yetenekleri de üst seviyede. O yüzden bir üst tura geçeceğini düşünüyorum açıkçası. G2'de yeni yapılanmaya giden bir takım. Kendilerini gösterecekleri en büyük arenadalar. Yani kendilerini gösterip 3-1 veya 3-2 çıkabilecek takımlardan bir tanesi olacaktır. Şöyle bir dipnot geçeyim. Şu 6 takımdan en az güvenini veren takım bu arada benim için G2'dur. O yüzden hani G2 yerine başka takımlar da koymak isteyen koyabilir. Ama hani biz yine bir risk aldık. G2'yu sevdiğim bir takım. Çıkacaklarını düşünüyorum. Tercihlerimiz, seçimlerimiz bu şekildedir. Amacımız yolda ulaşmak. Bu aşamada ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Kendimize güveniyoruz. Bu aşamada olmazsa bile playoff aşamasında da bir şansımız olacaktır. Bunu unutmayalım. Siz de yaptığınız pikemleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz de sizin yaptığınız pikemlerle kendi yaptığımız pikemleri karşılaştırabiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.